Ders 1. Düzenli kalmak. Yoğun günlerimizde düzenli kalmaya ve hiçbir şeyi unutmamaya gerçekten yardımcı oluyor. Tamamen katılıyorum. Bir sisteme sahip olmak, üretkenliğimizde büyük bir fark yaratabilir. Evet, telefonumda liste tutmanın ve hatırlatıcı kullanmanın bana çok yardımcı olduğunu görüyorum. Bu akıllıca. Önemli görevleri ve randevuları not etmek için bir planlayıcı kullanmayı seviyorum. Kesinlikle. Programımı görselleştirmemi ve etkili bir şekilde öncelik vermemi sağlıyor. Ayrıca, stresi azaltır çünkü önemli bir şeyi gözden kaçırmayacağımı biliyorum. Kesinlikle. İkimizin de organizasyon stratejilerimizi nasıl geliştirebileceğimize dair ipuçlarını paylaşalım. Bunu çok isterdim. Birlikte, sorumluluklarımızın üstünde kalmak için birbirimizi motive edebiliriz. İşte ikimiz için de daha organize ve üretken bir yaşam tarzı. Ders 2. Sürekli iyileştirme. Daha iyi bir öğrenme ortamı oluşturmak için öğretimde sürekli iyileştirme şarttır. Tamamen katılıyorum. Bu nedenlerden dolayı, öğretme ve öğrenme birbirini etkili bir şekilde tamamlamalıdır. Evet, eğitimciler yöntemlerini geliştirdiklerinde öğrencilerin deneyimlerine doğrudan fayda sağlar. Kesinlikle. Yenilikçi yaklaşımlar öğrencilerin ilgisini çekebilir ve anlayışlarını geliştirebilir. Öğrencilerden gelen geri bildirimlerin öğretmenlerin büyümesi için de çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet, yapıcı geri bildirim, eğitimcilerin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine yardımcı olur. Bu iyileştirme döngüsünü teşvik etmek için uygulayabileceğimiz stratejileri tartışalım. Çok isterim. Yeni fikirler üzerinde işbirliği yapmak, öğretim uygulamalarımızda inanılmaz değişikliklere yol açabilir. Birlikte öğrenme topluluğumuz üzerinde olumlu bir etki yaratabiliriz. Ders 3. İşçilik projeleri. Bu gerçekten yaratıcı. Yaptığınız el sanatları ile ne yaparsınız? Onları genellikle arkadaşlarıma ve aileme hediye ederim veya evimi onlarla dekore ederim. Bu güzel bir fikir. Kişisel el yapımı hediyeler her zaman özel bir dokunuş taşır. Kesinlikle. Başkalarının kreasyonlarıma harcadığım zamanı ve çabayı takdir ettiğini görmek ödüllendirici. Hayal edebiliyorum. El işi, kişiliğinizi ve tarzınızı ifade etmenin harika bir yolu olabilir. Evet, yaratıcılığımı somut bir şekilde sergilememe izin veriyor. Birlikte bir zanaat günü planlayalım. Fikirleri ve teknikleri paylaşmak eğlenceli olurdu. Bunu çok isterdim. Projelerde işbirliği yapmak, yeni şeyler denememiz için bize ilham verebilir. İşte birlikte güzel şeyler yapmak ve yaratıcılığımızı paylaşmak için. Ders 4. Tarihsel yansımalar. Daha geri çekildi ve 1817 yılına kadar daha az sıklıkta performans gösterdi. Bu ilgi çekici. Davranış değişikliğine hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu merak etmenizi sağlar. Kesinlikle. Bazen kişisel zorluklar en yetenekli bireyleri bile etkileyebilir. Katılıyorum. Bu süre zarfında hayatlarının bağlamını anlamak önemlidir. Evet, mücadelelerini keşfetmek, mirasları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Hikayesini inceleyelim ve bu deneyimlerin katkılarını nasıl şekillendirdiğini görelim. Harika fikir. Karşılaştığı zorlukları anlamak, çalışmaları için minnettarlığımızı derinleştirebilir. Evet ve bize herkesin savaşacak kendi savaşları olduğunu hatırlatıyor. Hayatı ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinerek yolculuğunu onurlandıralım. Ders 5. İnsani çabalar. Ve çabaları milyonlarca insanın acısını hafifleten özverili insanlar bize gerçekten ilham veriyor. Kesinlikle.
Başkalarına yardım etmeye olan bağlılıkları, şefkatin gücünün bir kanıtıdır. Evet, bir kişinin eylemlerinin olumlu değişimin dalgalanma etkisini nasıl yaratabileceği inanılmaz. Tamamen katılıyorum. Hayatlarını hizmete adayanları kutlamalı ve desteklemeliyiz. Kendi toplumumuzdaki insani çabalara katkıda bulunabileceğimizin yollarını tartışalım. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Küçük eylemler bile büyük bir fark yaratabilir. Evet, birlikte başkalarına olumlu bir etki yaratmak için bize katılmaları için ilham verebiliriz. İhtiyacı olanlara yardım etmek için fırsatları keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. İşte bir fark yaratmak ve aramızdaki özverili bireyleri desteklemek için. Ders 6. Mutfak keşfi. O makarna sosu tarifini denemeyi çok isterim. Kulağa harika geliyor. Evet, birlikte tadını çıkarabileceğimiz keyifli bir lezzet karışımı olacağını düşünüyorum. Mutfağa pişerken dolduran zengin aromayı zaten hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Birlikte yemek pişirmek onu daha da keyifli ve unutulmaz hale getirecektir. Bence tüm malzemeleri toplayıp eğlenceli bir yemek günü geçirmeliyiz. Harika fikir. Deneyimi paylaşmak ve lezzetli bir şeyler yaratmak her zaman güzeldir. Evet ve yeni tariflerle deney yapmak şaşırtıcı keşiflere yol açabilir. Bunun nasıl sonuçlandığını görmek beni heyecanlandırıyor. Yemek yapmak çok yaratıcı bir çıkış noktası. İşte kahkaha ve harika yemeklerle dolu bir mutfak macerasına. Ders 7. Gezi planlama. Bence seyahatimizi planlamalıyız. Görmek istediğimiz her şeyi keşfetmek için bir hafta yeterli olmalı diyebilirim. Kulağa mükemmel geliyor. Bir hafta bize acele etmeden rahatlamak ve manzaraları seyretmek için bolca zaman verir. Kesinlikle. Ana cazibe merkezlerini ziyaret edebilir ve yol boyunca bazı spontane maceralar için hala zamanımız olabilir. Evet, ve bir hafta geçirmek, kendimizi yerel kültüre gerçekten kaptırmamızı sağlıyor. Katılıyorum. Ziyaret etmek istediğimiz tüm yerlerin ve yapmak istediğimiz etkinliklerin bir listesini yapalım. Harika fikir. Bu şekilde, önceliklendirebilir ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemizi sağlayabiliriz. Planlamaya başlamak için heyecanlıyım. Birlikte yeni yerler keşfetmek çok keyifli olacak. Kesinlikle. Yaklaşan maceramızda unutulmaz anılar yaratmak için burada. Evet, bu geziyi kitaplar için yapalım. Ders 8. Balıkçılık ve topluluk. Yiyecekleri için balıkçılığa büyük ölçüde güveniyorlardı. Bu da yaşam tarzlarını bu kadar dikkat çekici bir şekilde şekillendirdi. Evet, yerleşik köylerde yaşadılar ve çevredeki ağaçlardan ahşap oyma konusunda uzman oldular. Balıkçılık ve ağaç işleme becerilerinin gelişmelerine nasıl yardımcı olduğu büyüleyici. Kesinlikle. Bu beceriler, zamanla gelişen sürdürülebilir topluluklar yaratmalarına izin verdi. İhtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki kaynakları nasıl kullandıklarını seviyorum. Kesinlikle. Doğayla bağlantıları, hem hayatta kalmaları hem de kültürel kimlikleri için gerekliydi. Bu uygulamaların modern yaşam tarzlarını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinelim. Çok isterim. Tarihlerini anlamak bugün bize değerli dersler verebilir. Evet, dünyamızı şekillendiren gelenekleri takdir etmek önemlidir. Ders 9. Mükemmel konaklama. Ben de. Seyahatimiz için kalmak için mükemmel bir yer bulduğumuzdan emin olalım. Kesinlikle. Konforlu bir konaklama gerçekten tüm deneyimi geliştirebilir.
Evet, iyi değerlendirmeleri ve yerel cazibe merkezlerine kolay erişimi olan bir yeri tercih ederim. Bu akıllıca bir seçim. Artı, keşif gününden sonra dinlenmek için rahat bir odaya sahip olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Bence en iyi fırsatları sağlamak için yakında seçeneklere bakmaya başlamalıyız. Katılıyorum. Özellikle yoğun sezonlarda önceden konaklama rezervasyonu yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Konaklamamızı daha keyifli hale getirmek için kahvaltı ve Wi-Fi gibi olanakları da göz önünde bulunduralım. Harika nokta. Bu ekstralar gerçekten rahatlığımıza katkıda bulunabilir. İhtiyaçlarımıza mükemmel bir şekilde uyan ideal yeri bulmaktan heyecan duyuyorum. Ders 10. Havacılık bakımı. Onarımlar herhangi bir havayolu için çok önemlidir. Hiçbir uçak şirketi uçaklarını havada para kazanırken hangarda olmasını istemez. Kesinlikle. Uçakları çalışır durumda tutmak, programları ve müşteri memnuniyetini korumak için çok önemlidir. Evet, kesinti süresi hem para hem de itibar açısından maliyetli olabilir. Katılıyorum. Bu nedenle düzenli bakım ve hızlı onarımlar çok önemlidir. Kesinlikle. Uçuşların yolcular için güvenli ve güvenilir olmasını sağlar. Havayollarının gecikmeleri en aza indirmek için bakım süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini tartışalım. Harika fikir. Teknolojideki yenilikler bu alanda önemli bir rol oynayabilir. Evet, nitelikli teknisyenlere yatırım yapmak kaliteli onarımlar için eşit derecede önemlidir. Birlikte havacılık endüstrisinde verimliliği artıran çözümleri keşfedebiliriz. Ders 11. Planları ayarlama. Her ihtimale karşı gidiyorum ama bence hazırlıklı olmak daha iyi. Kabul ettim. Bir tarih belirleyelim ve gerekli düzenlemeleri vaktinden önce yapalım. Evet, planlama her şeyin sorunsuz gitmesini ve hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlamaya yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Net bir plana sahip olmak, deneyimin tadını çıkarmayı kolaylaştırır. Bence bu süre zarfında neyi başarmak istediğimizi de tartışmalıyız. Bu harika bir fikir. Hedefler belirlemek bizi odaklanmış ve motive edecektir. Hedeflerimizi ve dahil etmek istediğimiz belirli faaliyetleri yazalım. Evet, bu şekilde ilerlememizi ölçebilir ve başarılarımızı kutlayabiliriz. Bunun için heyecanlıyım. İyi organize edilmiş bir yaklaşım onu unutulmaz bir deneyim haline getirecektir. Ders 12. Fotoğrafçılık teknikleri. Bu etkileyici. Fotoğraflarınızı düzenliyor musunuz yoksa doğal mı tutuyorsunuz? Renkleri ve aydınlatmayı geliştirmek için genellikle onları biraz düzenlerim. Ancak doğal bir görünümü tercih ederim. Tamamen anlıyorum. Yakalanan anın gerçekliğini korumak güzel. Kesinlikle. Fotoğraflarımın yaşadıklarımın gerçek güzelliğini yansıtmasını istiyorum. Düzenleme harika bir araç olabilir ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Evet, bu dengeyi bulmak orijinal görüntünün özünü korumak için çok önemlidir. Bence yaklaşımınız fotoğrafçılığınızı daha samimi ve ilişkilendirilebilir hissettiriyor. Teşekkür ederim. Bakış açımı lensimden doğal bir şekilde paylaşmaktan zevk alıyorum. Yakında bir fotoğraf günü planlayalım. Bazı tekniklerinizi öğrenmeyi çok isterim. Ders 13. Uçuş araştırması. Bir uçuş rezervasyonu yaparken hem havayolunun web sitesini hem de diğer toplayıcıları kontrol etmeye değer. Kesinlikle. Fiyatları karşılaştırmak, mevcut en iyi fırsatları bulmanıza yardımcı olabilir. Evet ve bazen havayolları başka yerde bulamayacağınız özel indirimler sunar.
Bu doğru. Nihai bir karar vermeden önce biraz araştırma yapmak işe yarar. Ayrıca incelemeleri okumak havayolunun hizmet kalitesi hakkında fikir verebilir. Kesinlikle. Ne bekleyeceğinizi bilmek, genel seyahat deneyimini geliştirebilir. Bir toplayıcı kullanarak hiç çok şey buldunuz mu? Evet, bir keresinde seçenekleri karşılaştırarak gidiş-o-dönüş biletinde önemli miktarda tasarruf ettim. Bu etkileyici. Gelecekteki seyahat planlarımız için bunu aklımızda tutalım. Ders 14. Kariyer beklemeleri. Bir diş hekimi toplumumuzda çok önemli bir iş olan dişleri düzeltir. Kesinlikle. Diş sağlığı genel refah ve güven için çok önemlidir. Tartışmada iyiyseniz, hukuk alanında kariyer yapmayı bile düşünebilirsiniz. Bu ilginç. Avukatların argümanlarında ikna edici ve açık olmaları gerekir. Evet ve müşterilerin haklarını savunmada hayati bir rol oynarlar. Farklı becerilerin çeşitli kariyer yollarına nasıl yol açabileceği büyüleyici. Kesinlikle. Doğru uyumu bulmak için ilgi alanlarımızı ve güçlü yönlerimizi keşfetmek çok önemlidir. Katılıyorum. Hedeflerimizi ve isteklerimizi tartışmaya devam edelim. İlham verici. Evet, yolculuklarımızda birbirimizi desteklemek her şeyi değerli kılan şeydir. Ders 15. İrlanda kökleri. İrlanda'yı düşündüğümde ailemin yıllar önce nereden geldiğini düşünüyorum. Bu çok güzel bir bağlantı. İrlanda tarih ve kültür açısından zengindir. Evet, atalarım birçok zorlukla karşılaştı ama aynı zamanda güçlü bir topluluk duygusu geliştirdiler. Bu köklerin bugün kimliklerimizi nasıl şekillendirmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Mirasımın bir kısmının böyle canlı bir yerden geldiğini bilerek gurur duyuyorum. Ailenizin tarihini keşfetmek için İrlanda'yı ziyaret etmeyi hiç düşündünüz mü? Çok isterim. Atalarımla aynı sokaklarda yürümek anlamlı bir deneyim olurdu. Evet ve ailenizin gelenekleri ve hikayeleri hakkında çok şey öğrenebilirsin. Kesinlikle. Geçmişi bugüne bu kadar derin bir şekilde bağlamak gibi olurdu. Ders 16. Temel bilgileri bulma. Üzgünüm. Bugün benimkini evde bıraktım. Bu sabah çok acelem vardı. Bu bazen hepimizin başına gelir. İhtiyacınız olanı almak için yakındaki bir mağaza bulmaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Yardımınız için minnettarım. Yedek bir planın olması her zaman güzeldir. Tabii ki. Sadece birkaç blok ötede bir market var. Kontrol edebiliriz. Mükemmel. Birkaç temel şey alabileceğim ve güne daha hazırlıklı hissedebileceğim. Ayrıca, bacaklarımızı germek ve birlikte küçük bir yürüyüşün tadını çıkarmak için iyi bir bahane. Evet, manzara değişikliğinden her zaman zevk alırım, özellikle küçük bir macera içerdiğinde. Kesinlikle. Ve kim bilir, yol boyunca ilginç bir şey keşfedebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Dışarı çıkalım ve ne bulacağımıza bakalım. Ders 17. Egzotik meyveler. Bazı meyveler, ejderha meyvesi ve yıldız meyvesi gibi diğerlerinden daha egzotiktir. Sadece birkaçını saymak gerekirse. Kesinlikle. Bu eşsiz lezzetler ve canlı renkler gerçekten herkesi denemeye ikna edebilir. Ve her egzotik meyvenin kendi sağlık yararları setiyle birlikte gelir ve onları daha da çekici hale getirir. Evet, her zamanki meyve salatalarımıza veya smoothie'lerimize nasıl eğlenceli bir dokunuş katabileceklerini seviyorum.
Hiç Laişi denedin mi? Tatlı ve çiçeksi tadı tek kelimeyle keyifli. Sahip oldum. Ağzınızda bir lezzet patlaması gibi. Çok ferahlatıcı ve farklı. Sanırım bu egzotik meyvelerden bazılarını bulmak için yerel bir pazarı keşfetmeliyiz. Bu harika bir fikir. Birlikte yeni tatlar keşfetmek eğlenceli olacak. Bir gün geçirelim ve orada başka hangi sürprizleri bulabileceğimizi görelim. Ders 18. Domates cömertliği. Bahçemizden o kadar çok domates var ki komşularımıza her zaman veriyoruz. Bu çok hoş bir jest. Evde yetiştirilen ürünleri paylaşmak, topluluk bağlarını gerçekten güçlendirebilir. Kesinlikle. Bahçecilik sevincini ve emeğimizin meyvelerini yaymak güzel. Ayrıca, taze domateslerin tadı mağazadan satın alınanlardan çok daha iyidir. Bu gerçek bir hediye. Katılıyorum. Özenle yetiştirilen yiyeceklerin tadını çıkarmanın özel bir yanı var. Hiç küçük bir mahalle bahçe kulübü kurmayı düşündünüz mü? Bu harika bir fikir. Başkalarını da kendi sebzelerini yetiştirmeye teşvik eder. Ve ipuçlarını ve tarifleri paylaşarak, eğlenceli ve eğitici bir deneyim haline getirebiliriz. Evet, komşularımızla konuşalım ve bize katılmak isteyip istemediklerini görelim. Ders 19. Fitness hedefleri. Kesinlikle deneyeceğim. Formda kalmak için yararlı bir yaklaşım gibi geliyor. Hedef kilonuza ne dersiniz? Son zamanlarda bu konuda herhangi bir ilerleme kaydettiniz mi? Aslında aldım. Egzersizlerimle ve sağlıklı beslenmeyle daha tutarlıyım. Bunu duymak harika. İlerleme zaman alır. Ancak her adım hedefe doğru sayılır. Kesinlikle. Yemeklerimi takip etmenin sorumlu kalmama yardımcı olduğunu buldum. Bu akıllıca. Ne yediğimize dikkat etmenin olumlu değişikliklere yol açması şaşırtıcı. Evet ve çabalarımın sonuçlarını gördüğümde kendimi daha motive hissediyorum. Bu motivasyonu korumak anahtardır. Fitness yolculuğunuzda bir sonraki adımınız nedir? Sanırım işleri heyecan verici ve zorlu tutmak için yeni bir egzersiz dersi deneyeceğim. Ders 20. Kariyer seçenekleri. Yapılacak çok iş var. Belki bilgisayarları tamir edebilir veya bir teknoloji alanında çalışabilirsiniz. Bu iyi bir öneri. Teknoloji her zaman gelişiyor ve bu becerilere yüksek talep var. Ayrıca teknolojide çalışmak hem yaratıcı hem de finansal olarak çok faydalı olabilir. Kesinlikle. Sorunları çözme ve teknoloji sorunları konusunda başkalarına yardım etme fikrini seviyorum. Ve birçok teknoloji işi esnek çalışma koşulları sunar, bu büyük bir artı. Evet, evden çalışma veya esnek saatlere sahip olma yeteneğini takdir ediyorum. Bu alandaki becerilerinizi geliştirmek için herhangi bir kurs almayı düşündünüz mü? Aslında başlamama yardımcı olabilecek bazı çevrimiçi kurslara bakıyorum. Bu ileriye doğru büyük bir adım gibi geliyor. Seçeneklerimizi keşfederken birbirimizi motive edelim. Ders 21. Yeni yıl kararları. İnsanlar her yıl yeni yıl kararlarından bahsediyor ama ben kararları kendim vermeye zahmet etmiyorum. Gerçekten mi? Bunu ilginç buluyorum. Birçok insan yeni yılı hedef belirlemek için yeni bir başlangıç olarak görüyor. Evet ama değişimin sadece yeni yılın başında değil, herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu geçerli bir nokta. Bazı insanlar karar verme konusunda baskı hissedebilirler. Ancak istedikleri zaman hedefler belirleyebilirler. Kesinlikle. Benim için belirli bir tarihi beklemek yerine sürekli iyileştirmeler yapmakla ilgili. Bunun nasıl daha doğal hissettirebileceğini görebiliyorum.
kişisel gelişimde esnekliğe izin veriyor. Evet ve ilerlemenin ani bir değişiklikten ziyade genellikle kademeli bir süreç olduğunu kabul etmek önemlidir. Kesinlikle. Yıl boyunca küçük başarıları kutlamak, herhangi bir yeni yıl kararı kadar ödüllendirici olabilir. Sonunda her şey sizin için en iyi olanı bulmakla ve kendini geliştirmeye doğru yolculuğunuz ile ilgilidir. Ders 22. Süper kahramanlarla buluşma. Oldukça sevimli ve eğlenceli bulduğum süper kahramanlarla tanışmak istediğini söyledi. Bu çok sevimli. Çocuklar genellikle kahramanlar ve maceraları hakkında yaratıcı fikirlere sahiptir. Evet ve babası ona yaklaşan çizgi roman kongresinde bazı süper kahramanlarla tanışabileceğini söyledi. Kulağa harika bir olay gibi geliyor. Kongreler, hayranların en sevdikleri karakterlerle bağlantı kurmaları için harikadır. Kesinlikle. Çocukların tutkularıyla ilgilenmeleri ve benzer düşünen insanlarla tanışmaları için harika bir fırsat. Artı, en sevdikleri karakterlerin hayata geçirildiğini görmek onlar için büyülü bir deneyim olabilir. Kesinlikle. Her yaştan hayran arasında bir topluluk ve heyecan duygusu besler. Sonunda, bunun gibi anlar kalıcı anılar yaratır ve genç zihinlerde yaratıcılığa ilham verir. Evet ve kim bilir, belki bir gün kendisi bir süper kahraman olur. Ders 23. Gerçek hayat gösterileri. Annem gerçek hayattaki durumlarla ilgili şovları sever. Haberdar olmak için haberleri izlemekten hoşlanıyor. Bu ilginç. Birçok insan gerçek hayat hikayelerini takdir eder. Çünkü çok ilişkilendirilebilir ve ilgi çekici olabilirler. Evet ve gerçek olayların ortaya çıktığını görmek, çevremizdeki dünyanın daha derin bir anlayışını sağlayabilir. Kesinlikle. Genellikle güncel olaylar ve sosyal konular hakkında önemli konuşmaları tetikler. Kesinlikle. Annem yerel ve küresel olarak neler olup bittiğinin farkında olmanın gerekli olduğuna inanıyor. Katılıyorum. Haberdar kalmak, topluluklarımızdaki vatandaşlar olarak daha iyi kararlar almamızı sağlar. Ayrıca bizim için önemli olan konularda harekete geçmemiz için bize ilham verebilir. Sonunda, gerçek hayattaki durumlara bağlı olmak, başkalarıyla empati kurmamıza yardımcı olur ve bir topluluk duygusu besler. Evet ve yaşadığımız dünyada daha aktif katılımcılar olmamızı teşvik ediyor. Ders 24. Birlikte büyümek. Bu inanılmaz. Umarım bir gün ben de böyle bir şey yetiştirebilirim. İnanılmaz derecede ödüllendirici geliyor. Evet, bitkileri beslemek, bizi doğaya benzersiz bir şekilde bağlayan tatmin edici bir deneyim olabilir. Kesinlikle. Bu sadece nihai sonuçla ilgili değil, büyümelerini izleme süreci çok tatmin edici. Kesinlikle. Bahçecilik, yaşamın her alanında değerli beceriler olan sabır ve özeni öğretir. Çiçeklerden sebzelere ve aradaki her şeye kadar olasılıkları düşünmek heyecan verici. Evet, her bitkinin kendi ihtiyaçları ve tuhaflıkları vardır. Bu da onu harika bir öğrenme deneyimi haline getirir. Sonunda bir şeyler yetiştirmek bitkilerden daha fazlasıyla ilgilidir. Kişisel gelişimle de ilgilidir. Kesinlikle. Çok zenginleştirici olabilecek bir başarı ve sorumluluk duygusu teşvik eder. Evet ve bu neşeyi ilk elden deneyimleyebileceğim günü dört gözle bekliyorum. Ders 25. Temiz hava gezisi. Gelmek ister misin? Biraz temiz hava almaya gidiyorum. Tabii ki. Biraz temiz havaya ihtiyacım var. Dışarı çıkmayalı epey oldu.
Bu harika. Dışarıda biraz zaman geçirmek zihninizi temizlemeye ve moralinizi yükseltmenize gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Doğada vakit geçirdikten sonra kendimi daha enerjik ve yenilenmiş hissediyorum. Kesinlikle güzel bir yürüyüşe çıkalım ve çevremizdeki manzaranın tadını çıkaralım. Bu fikri seviyorum. Gevşemek ve günlük rutinden kaçmak için mükemmel bir yoldur. Kesinlikle. Ayrıca açık havada eğlenirken iyi bir arkadaş olmak her zaman güzeldir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Temiz havada birlikte bu zamandan en iyi şekilde yararlanalım. Bunu dört gözle bekliyorum. Güzel bir gezi olacak. Ders 26. Kariyer yansımaları. Profesyonel kariyerimin ilk birkaç yılı ayırt edilemezdi ama o süre zarfında çok şey öğrendim. İlişki kurabilirim. Yolunuzu belirlerken bu ilk yıllar zor olabilir. Kesinlikle. Güven kazanmak ve sektörde yerimi bulmak zaman aldı. O zamanlar etkileyici görünmese bile, bu deneyimlerin büyüme için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kim olduğumuzu şekillendiriyorlar ve bizi gelecekteki zorluklara hazırlıyorlar. Katılıyorum. İyi ya da kötü her deneyim kişisel ve mesleki gelişimimize katkıda bulunur. Evet ve öğrendiğim dersler için minnettarım. Beni daha güçlü kıldılar. Yolculuğunuz boyunca nasıl büyüdüğünüzü duymak ilham verici. Teşekkür ederim. Azim başarının anahtarı olduğuna inanıyorum. Ders 27. Gezi yol tarifi. Bu harika. Bana yol tarifi verebilir misiniz lütfen? Kesinlikle. Otelden çıktığınızda 2 blok boyunca düz ilerleyin. Mükemmel. Bunu aklımda tutacağım, takip etmesi kolay geliyor. Evet, bu basit bir rota. Bu yüzden herhangi bir sorun yaşamamalısınız. Yardım için minnettarım. Yol tarifi için yerel bir rehbere sahip olmak her zaman güzeldir. Tabii ki. Ana caddeye ulaştığınızda sol tarafta park girişini göreceksiniz. Harika. Parkı keşfetmeyi ve manzaranın tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Eminim seveceksin. Park çok güzel. Özellikle yılın bu zamanında. Yol tarifleri için tekrar teşekkürler. Paylaşmak için bazı fotoğraflar çektiğimden emin olacağım. Ders 28. Alan ölçümleri. Alan 300 milimetre karedir. Bu kesin bir ölçüm. Evet ve alternatif olarak, netlik için temel boyutları düşünebiliriz. Bu iyi bir fikir. Tabanı anlamak genel boyutu görselleştirmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ölçümleri tartışırken her iki bakış açısına da sahip olmak çok önemlidir. Başarılı projeler için net ölçümlerin çok önemli olduğunu buldum. Evet, özellikle tasarımları doğru bir şekilde planlama ve yürütme söz konusu olduğunda. Herhangi bir hatadan kaçınmak için hesaplamalarımızı iki kez kontrol ettiğimizden emin olalım. Kesinlikle. İstenilen sonuçlara ulaşmada doğruluk anahtardır. Sizinle bu proje üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ders 29. Hava durumuna hazırlık. Yakında stabilize olur ama o zamana kadar şemsiyemi her ihtimale karşı elinizin altında tutacağım. Bu akıllıca bir hareket. Hava tahmin edilemez olabilir ve hazırlıklı olmak daha iyidir. Kesinlikle. Şemsiyeye sahip olmanın ani yağmurlarda günü kurtarabileceğini öğrendim. Evet ve herhangi bir koruma olmadan yağmura yakalanmak her zaman bir güçlüktür. Kesinlikle. Islanma endişesi olmadan gezilerimin tadını çıkarmayı tercih ederim. Ayrıca değişikliklerden haberdar olmak için
tahmini düzenli olarak kontrol edelim. Harika fikir. Hava durumunu bilmek faaliyetlerimizi daha iyi planlamamıza yardımcı olacaktır. Evet ve şartlar ne olursa olsun harika vakit geçirmemizi sağlayacaktır. Kuru kalmak ve birlikte maceralarımızın tadını çıkarmak için buradayız. Ders 30. Dil öğrenme uygulamaları. Becerilerimizi geliştirmek için telefonlarımızda dil öğrenme uygulamaları da aramalıyız. Bu harika bir fikir. Uygulamaları kullanmak öğrenmeyi daha etkileşimli ve eğlenceli hale getirebilir. Evet ve genellikle öğrendiklerimizi pekiştirmeye yardımcı olan egzersizler sağlarlar. Kesinlikle. Ayrıca birçoğu konuşma ve dinleme pratiği yapmamıza izin veriyor. Dil öğreniminin teknoloji sayesinde ne kadar erişilebilir hale geldiğini seviyorum. Kesinlikle. Her zaman ve her yerde pratik yapabiliriz. Bu süper uygundur. Denemek istediğimiz uygulamaların bir listesini yapalım ve hangisinin bize en uygun olduğunu görelim. Harika plan. Farklı seçenekleri keşfetmek, mükemmel uyumu bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu dil yolculuğuna birlikte başlamak için heyecanlıyım. Ders 31. Seyahatin öne çıkanları. Fransa'ya. Bu harika. Seyahatinizin önemli noktalarından bazıları nelerdi? En unutulmaz deneyimlerden biri Eyfel Kulesi'ni ziyaret etmekti. Kulağa harika geliyor. Her zaman şahsen görmek istemişimdir. Gerçekten nefes kesici. Özellikle geceleri aydınlatıldığını gördüğünüzde. Bunun ne kadar güzel olması gerektiğini ancak hayal edebiliyorum. Başka nelerden hoşlandın? Montmartre'nin büyüleyici sokaklarını keşfetmeyi de sevdim. Sanat ve kültür ilham vericiydi. Evet, bu bölge canlı atmosferi ve sanatsal tarihiyle tanınır. Kesinlikle. Çok fazla fotoğraf çektim ve yaratıcı hislere daldım. Birlikte Fransa'ya bir gezi planlayalım. Tüm bunları seninle deneyimlemeyi çok isterim. Ders 32. Fiyatlandırma geri bildirimi. Fiyatlandırmamız hakkında ne düşündüler? Piyasadaki benzer ürünlere kıyasla rekabetçi buldular ki bu cesaret verici. Bunu duymak harika. Müşterilerimize değer sunduğumuzu bilmek her zaman güven vericidir. Kesinlikle. Geri bildirim. Sektörde nerede durduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Evet ve alakalı kalmak için rakipler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Katılıyorum. Müşteri beklentilerine uygun olduklarından emin olmak için fiyatlandırma stratejilerimizi sürekli olarak değerlendirmeliyiz. Ayrıca iyileştirecek alanlar olup olmadığını görmek için daha fazla geri bildirim toplayalım. Harika fikir. Ne kadar çok bilgiye sahip olursak, tekliflerimizi o kadar iyi uyarlayabiliriz. Kaliteli ürünler sunarken rekabet üstünlüğümüzü korumak için işte. Ders 33. Bilginin önemi. Biliyorsunuz, çocukların kalbini bilgiye ve karaktere çevirmeye öncelik verdiğimizde özgürlük gerçekten gelişir. Bu derin bir düşünce, genç zihinlerde öğrenme sevgisini beslemek, daha parlak bir gelecek için çok önemlidir. Aslında eğitim, her ikisi de günümüz dünyasında çok önemli olan eleştirel düşünmeyi ve empatiyi teşvik eder. Kesinlikle ve çocuklara güçlü değerler aşılamak, topluma olumlu katkıda bulunabilecek sorumlu yetişkinler haline gelmelerine yardımcı olur. Evet, gelecek neslin zorluklarla yüzleşmek için donanımlı olmasını sağlamak zorunda olduğumuz kolektif bir sorumluluktur. Ve bu sadece akademisyenlerle ilgili değil. Karakter gelişimi başkalarıyla olan etkileşimlerini şekillendirmede hayati bir rol oynar. Tam olarak çocuklar dürüstlük ve nezakete değer vermeyi öğrendiklerinde gelecekte daha şefkatli liderler olurlar. Nihayetinde, bilgi ve karaktere odaklanarak,
kalıcı özgürlük ve ilerleme için bir temel oluştururuz. İyi söylendi. Karşılıklı saygı ve anlayışla gelişen bir toplumu inşa etmekle ilgilidir. Ders 34. Sporda erken başarı. Bazı sporcuların bu kadar genç yaşta kayda değer başarılar elde etmesi büyüleyici. Gerçekten ilham verici. Örneğin, Borg'un sadece 19 yaşındayken Wimbledon'u kazandığını biliyor muydunuz? Evet, bu inanılmaz. İlk zaferleri teniste efsanevi bir kariyere zemin hazırladı. Yetenek, kararlılık ve sıkı çalışma ile genç sporcuların olağanüstü zirvelere ulaşabileceğini gösteriyor. Kesinlikle ve yolculuğu doğru destek ve eğitimin tüm farkı yaratabileceğini gösteriyor. Evet ve genç sporcuların hayallerinin peşinden gitmek için yaptıkları fedakarlıkları tanımak önemlidir. Gerçekten de eğitim ve eğitimi dengelemek oldukça zor olabilir. Ancak çoğu her ikisinde de üstün olmayı başarır. Bu, spora olan bağlılıklarının ve tutkularının bir kanıtıdır. Bu da çoğu zaman başkalarını ayak izlerini takip etmeye motive eder. Nihayetinde erken başarı gelecek nesillere kendi çabalarında büyüklük için çaba göstermeleri için ilham verebilir.